Gün doğmadan önce Çaldıran Ovası ağır, toprak sert. Osmanlı ordusu kıpırdamıyordu. Bu durgunluk korkudan değil, kesinlikten doğuyordu. Merkezde Yeniçeriler diz çökmüş, yüzleri ifadesiz, tüfekleri göğüslerinde sabitti. Arkalarında toplar gömülüydü. Sanki savaş için değil, sonuç için yerleştirilmişlerdi. Osmanlı ordusunun karşısında Şah İsmail vardı. Atının üzerinde, ordusunun önünde duruyordu. Kızılbaş süvarileri gerilimle doluydu. Hız onların doğasıydı. Hücum refleksleri güçlüydü. Borular çaldığında bu gerilim boşaldı. Atlar ileri fırladı, kitle halinde hareket başladı ve mesafe hızla eridi. İlk top atışı sabahı parçaladı. Toprak yarıldı, duman yükseldi. Hücumun ön kısmı aniden yok oldu, ardından tüfekler konuştu. Tek tek değil, bir düzenin sesi olarak. Osmanlı hattı yerinden oynamıyordu. Yeniçeriler ne bağırıyor ne de acele ediyordu. Hareketleri aynıydı, mekanik, ölçülü ve yorulmaz. Her salvo hücumdan bir parça koparıyordu. Atlar devriliyor, saflar çözülüyor ve hız boşa düşüyordu. Safeviler tekrar geldi. Sonra bir kez daha. Ve artık hücum yoktu, dağılma vardı. Dumanın içinde yön kayboluyor. Birlikler birbirini bulamıyordu. Cesaret hala vardı ama top ateşinin gücüyle ciddi şekilde sınanıyordu. Şah İsmail yaralandığında geri çekilme başladı. Bu bir karar değil, bir kopuştu. Komutlar ulaşmıyor, sancaklar yalnız kalıyordu. Ova bir anda boşalmaya başladı. Kalanlar savaşmıyor, sadece çıkmaya çalışıyordu. Osmanlı ordusu hala duruyordu. Saflar açıktı, düzen bozulmamıştı. Toplar sustuğunda duman dağılmaya başladı. Güneş yükseldi. Çaldıran Ovası'nda geriye yalnızca devrilmiş atlar, yarım kalmış hücumlar ve hiç hareket etmemiş bir Osmanlı hattı kaldı.